Evrenimiz, sonsuz karmaşıklıkta ve çeşitlilikteki gök cisimleri, galaksiler ve kara deliklerle dolu büyük bir boşluktur. Genel görelilik teorisi, bu büyük yapıların, evrenin dört boyutlu uzay-zaman yapısında nasıl etkileşimde bulunduğunu ve nasıl evrildiğini açıklar. Ancak, kuantum mekaniği dünyasında, madde ve enerjinin mikroskopik düzeydeki davranışı ve bilgi saklama yolları konusunda farklı bir bakış açısı sunar. İşte burada, holografik evren teorisi devreye girer. Holografik evren teorisi, evrenin tüm bilgi ve olaylarının iki boyutlu bir yüzeyde saklandığını ve üç boyutlu olarak algılanan evrenin, aslında bu yüzeydeki bilgilerin bir yansıması olduğunu öne süren bir teoridir. Bu teoriye göre, evrenin hacmi, sınırında yer alan iki boyutlu bilgiler tarafından tamamen tanımlanabilir. Bu prensip, bir hologramın çalışma prensibine benzer şekilde, üç boyutlu bir görüntünün iki boyutlu bir yüzeyde saklanmasına dayanır. Holografik evren teorisinin kökenleri, 1970'lerin başlarında, kara deliklerin özelliklerini inceleyen fizikçilere dayanır. Kara delikler, kütle çekim kuvvetinin son derece yoğunlaştığı bölgeler olarak bilinir ve bu bölgelerin içindeki herhangi bir madde veya bilgi, olay ufkunu geçtikten sonra dışarıya çıkamaz. Bu durum, bilgi kaybı paradoksu olarak bilinen bir problem doğurur. Kuantum mekaniği, bilginin korunmasını öngörürken, kara delikler, bu bilginin kaybolmasına yol açıyor gibi görünüyordu. Kara delikler, yoğun kütle çekim kuvveti nedeniyle, ışık dahil, hiçbir şeyin kaçamadığı uzay-zaman bölgeleridir. Bu astronomik objeler, genellikle büyük yıldızların yaşamlarının son evresinde, süpernova patlaması sonrası oluşurlar. Kara deliklerin merkezi, sonsuz yoğunlukta ve sıfır hacimde bir nokta olan tekillik kavramıdır. Tekilliğin çevresinde, olay ufku olarak adlandırılan ve hiçbir şeyin kaçamadığı bir sınır bulunur. 1970'lerin başlarında, fizikçi Jakob Bekenstein, kara deliklerin entropisinin, yüzey alanları ile orantılı olduğunu öne sürdü. Entropi, bir sistemin düzensizliğinin bir ölçüsüdür ve kara deliklerin entropisinin, yüzey alanı ile orantılı olması, bilgi paradoksuna dair ipuçları verdi. Bilgi saklama paradoksu, özellikle kara deliklerin doğasıyla ilgili, önemli bir sorundur. Örneğin, bir kitabı kara deliğin içine düşürdüğümüzü düşünelim. Kara deliğin olay ufkunun içine giren bilgi, artık dışarıdan gözlemlenemez duruma gelir. Genel görelilik teorisine göre, kara deliğin içine düşen bu bilgi, kara deliğin merkezindeki bir noktada, sonsuza kadar sıkışmış olmalıdır. Ancak kuantum mekaniği perspektifinden bakıldığında, bilgi yok olmamalıdır ve her zaman geri kazanılabilir olmalıdır. Bu durumda ortaya çıkan paradoks, bilginin kara deliğin içindeki olay ufku üzerinde nasıl saklandığı ve korunduğu sorusudur. 1974 yılında Stephen Hawking, kara deliklerin termal radyasyon yaydığını ve buharlaştığını keşfetti. Bu radyasyon, Hawking radyasyonu olarak adlandırıldı ve kara deliklerin zamanla kütle kaybedip yok olabileceğini gösterdi. Bekenstein ve Hawking'in çalışmaları, kara delik entropisinin, Bekenstein-Hawking formülü olarak bilinen bir denklemle ifade edilebileceğini ortaya koydu. 1993 yılında, Hollandalı teorik fizikçi Gerard Hooft, bu paradoksa bir çözüm önerdi. Hooft, kara deliklerin entropisinin olay ufkunda, yani iki boyutlu bir yüzeyde ölçüldüğünü gösterdi. Gerard Hooft'un çalışmasının ilk adımı, kara deliklerin entropisi ile bilgi arasındaki ilişkiyi anlamaktı. Entropi, termodinamik bir sistemin düzensizliğinin bir ölçüsüdür ve kara delik entropisi, kara deliğin olay ufkunda ölçülen bir büyüklüktür. Stephen Hawking ve Jakob Bekenstein, kara deliklerin entropisinin, olay ufkunun yüzey alanı ile orantılı olduğunu keşfetmişlerdi. Bu durum, kara deliklerin entropisinin üç boyutlu hacimleriyle değil, iki boyutlu yüzey alanlarıyla ilişkili olduğu anlamına gelir. Gerard Hooft, bu bulguyu temel alarak, evrendeki tüm fiziksel bilgilerin, iki boyutlu bir yüzeyde saklanabileceği fikrini ortaya attı. Holografik ilkenin geliştirilmesinde ikinci adım, kuantum alan teorisini kullanarak, kara deliklerin bilgi saklama kapasitelerini hesaplamaktı. Kuantum alan teorisi, parçacık fiziğinin temel teorilerinden biridir ve evrendeki tüm parçacıkların ve etkileşimlerin, kuantum alanları aracılığıyla tanımlandığını öne sürer.
Gerhard Hopf, bu teoriyi kullanarak, kara deliklerin olay ufkunda nasıl bilgi sakladığını ve bu bilgilerin kara delik buharlaşması sırasında nasıl korunduğunu inceledi. Bu hesaplamalar, kara deliklerin entropisinin ve bilgi saklama kapasitelerinin olay ufkundaki iki boyutlu yüzeyde depolandığını gösterdi. Holografik ilkenin teorik temelini sağlamlaştırmak için bu ilkeyi matematiksel olarak formüle etti. Matematiksel modelleme, teorik fiziğin vazgeçilmez bir parçasıdır ve teorilerin test edilebilir ve tutarlı olmasını sağlar. Gerhard Hopf, kara deliklerin entropisini ve bilgi saklama kapasitelerini hesaplamak için çeşitli matematiksel araçlar kullandı. Bu hesaplamalar, kara deliklerin olay ufkunda saklanan bilginin, kara delik buharlaşması sırasında kaybolmadığını ve bu bilginin, evrenin iki boyutlu bir yüzeyinde korunduğunu gösterdi. Bu matematiksel formülasyonlar, holografik ilkenin güçlü bir teorik temel kazanmasını sağladı. Gerhard Hopf, kara deliklerin mikrodurumlarını inceleyerek, entropi ve bilgi saklama kapasiteleri arasındaki ilişkiyi daha da detaylandırdı. Mikrodurumlar, bir sistemin tüm olası kuantum durumlarını ifade eder ve entropi, bu mikrodurumların sayısının bir ölçüsüdür. Hopf aynı zamanda, kara deliklerin mikrodurumlarını analiz ederek, kara deliklerin olay ufkundaki iki boyutlu yüzeyde nasıl bilgi sakladığını ve bu bilgilerin, kara delik buharlaşması sırasında nasıl korunduğunu açıkladı. Bu analizler, holografik ilkenin daha kapsamlı ve detaylı bir açıklamasını sağladı. Gerhard Hopf'un holografik ilkeyi geliştirmesindeki son adımlardan biri, sicim teorisi ile olan ilişkiyi araştırmaktı. Sicim teorisi, evrendeki temel parçacıkların bir boyutlu sicimler olarak tanımlandığı bir teoridir. Bu teori, kuantum yerçekimi ve kara delik fiziği gibi alanlarda önemli sonuçlar doğurur. Hopf, holografik ilkenin sicim teorisi ile nasıl uyumlu olduğunu ve bu iki teorinin kara deliklerin bilgi paradoksunu çözmede nasıl birlikte çalışabileceğini inceledi. Bu durum, holografik ilkenin kuantum yerçekimi teorileri ile entegrasyonunu sağladı ve evrenin temel doğasını anlamada yeni perspektifler sundu. 1995 yılında Amerikalı teorik fizikçi Leonard Susskind, holografik ilke teorisini daha da geliştirdi. Susskind, evrenin tüm bilgilerinin iki boyutlu bir yüzeyde saklanabileceğini ve üç boyutlu olarak algılanan evrenin bu bilginin bir yansıması olduğunu savundu. Bu durum, özellikle sicim teorisi ve kuantum yerçekimi alanlarında büyük bir etki yarattı. Susskind'in çalışmaları, holografik ilkenin genel bir prensip olarak kabul edilmesini sağladı ve bu ilkenin, fiziksel evrenin temel doğasını anlamada önemli bir rol oynayabileceğini gösterdi. Holografik evren teorisinin en önemli gelişmelerinden biri, 1997 yılında Arjantinli teorik fizikçi Juan Maldacena tarafından önerilen teoridir. Bu teori, antide Sitter, konformal alan teorisi ikilidir. Maldacena, 5 boyutlu bir antide Sitter uzayında yer alan bir sicim teorisinin, 4 boyutlu bir konformal alan teorisi ile tamamen eşdeğer olduğunu gösterdi. Bu ikilik, holografik ilkenin güçlü bir matematiksel dayanağı olarak kabul edildi ve kuantum yerçekimi ile ilgili birçok problemi çözmeye yardımcı oldu. Bu ikilik, teorik fiziğin birçok dalında yeni araştırma alanları açtı ve holografik prensibin evrensel bir ilke olarak kabul edilmesini sağladı. Holografik evren teorisine göre, evrenin üç boyutlu uzayı yerine, evrenin herhangi bir bölgesindeki tüm bilgiler, bu bölgenin sınırlarında yer alan, iki boyutlu yüzeyde kodlanabilir. Bu durum, evrenin üç boyutlu hacim yerine, daha düşük boyutlu bir formda tanımlanabileceği anlamına gelir. Holografik evren teorisi, geleneksel olarak düşünülen, üç boyutlu uzay-zaman yapısından farklıdır, çünkü evrenin temel fiziksel bilgilerinin, bir iki boyutlu yüzeyde saklanabileceğini öne sürer. Bu yaklaşım, bilginin daha etkin bir şekilde sıkıştırılabileceği ve evrenin karmaşık yapılarının daha basit bir formda tanımlanabileceği anlamına gelir. Normal evrende, bilgi genellikle üç boyutlu hacimlerde yayılmış olarak düşünülürken, holografik evren yaklaşımı, bu bilginin daha az boyutta ve sınırlı bir alanda yoğunlaşabileceğini önerir. Holografik ilke, modern fiziğin önemli bir alanı olan kuantum yerçekimi ve kuantum bilgi teorisi gibi disiplinlerde derinlemesine çalışılan bir konudur. Genel görelilik ve kuantum mekaniği teorileri arasında köprü kurmada önemli bir rol oynamaktadır.
kara deliklerin entropisi ve bilgi saklama kapasitesi gibi konuları ele alarak, kuantum yerçekimi teorilerinde bilginin korunumu gibi temel problemlere yeni bakış açıları getirmiştir. Aynı zamanda, sicim teorisi ile uyumlu bir şekilde ele alınarak, sicimlerin yerçekimi etkilerini nasıl açıklayabileceğimizi gösterir. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.